Merhaba, ben Muhammed Al. Divan Bebek Egzekutif Şefiyim. Merhaba, ben Gülfem İnce, Divan Bebek Brasserie'de tatlı şefiyim. Bugün sizlere Ramazan'a özel divan lezzetlerinden kuzu etli düğün çorbası yapacağız. İlk öncelikle kuzu gerdan etimiz var. Yıkayıp temizledikten sonra kök sebzelerimizle birlikte haşlayacağız. Etlerini ayıklayacağız. Un, yumurta sarısı ve yoğurtla birlikte terbiye ederek bağlayacağız. Bağladıktan sonra trit yağı yapacağız. İstersen hemen başlayalım. Başlayalım ustacığım. Ben de sabırsızlanıyorum Ramazan'da. Evet. Evet, kuzu gerdanımızı koyuyoruz. Gülfem Usta ile birlikte. Kök sebzelerimizi yani soğanımızı, kereviz sapımızı, havucumuzu koyuyoruz. Ustacığım tuzunu ve karabiberini şimdi koymuyoruz değil mi? Tuzunu daha sonra koyuyoruz çünkü et sertleşebilir. Sertleşmesin diye. Evet, ben de bu arada ocağımızın altını açayım. En az 2 litre su koymamız lazım. Çünkü kaynayacak ve yumuşayacak. Yaklaşık 1,5 saat kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra alacağız. Biz bu arada da terbiyemizi hazırlayalım istersen. Evet. Malzemelerimiz yoğurttu. Yumurta Sarısı. sarısı. Evet, Un. unumuz. Şöyle yardımcı olayım sana. Ve yoğurdumuz. Düğün çorbası sever misin? Severim usta. Nedense hani böyle biraz daha iştahımı açıyor böyle. Hem yoğurtlu hem Ama besleyici kuzu hem etli. de. Hem yoğurt, protein var içinde. Evet. Et var. Ramazan'da çorba da çok önemlidir. Evet, Ramazan'da başta hani çorba iştah olmazsa açıcı. olmaz. Evet. Divan'ın iftar menüsünde bulabileceğiniz çorbadır. Her zaman geldiğinizde olacaktır. Divan restoranlarında bulabilirsiniz. Ayrıca Bebek Divan'da bekliyoruz sizleri. Çünkü biz Bebek Divan'dayız. Hepinizi bekliyoruz. Evet. İnternet sitemizde online olarak da sipariş verebilirsiniz. Etimizi kaynatırken içine biz kereviz sapıyla havuç kullandık. Başka ne tarz sebzeler kullanabiliriz içine? Böyle azotlu ürünler kullanmayacaksın. Yani lahana gibi, karnabahar gibi, brokoli gibi bunlar gaz yapıcı ürünler. Mesela kerevizin sapı yoksa kerevizin kendisini kullanabiliriz. Elimizde sakız kabağı varsa sakız kabağı koyabiliriz. Defne yaprağı varsa defne yaprağı kullanabiliriz. Kekik varsa kekik kullanabiliriz. Kırmızı soğan niye kullanmıyoruz? Çünkü kırmızı soğan renk verebilir. Beyaz soğan kullanmamız her zaman iyi. Çünkü beyaz bir çorba elde etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar kaynayacak. Kısık ateşte mi kaynatıyoruz ustacığım? Çok böyle yoksa? fokur fokur değil. Tıngırdayacak yavaş yavaş. Evet evet. Çünkü kemikli bir et bu. Kemiğin içerisinde keratin maddesi var. Keratin böyle çok kaynadığında özelliğini kaybediyor, yitiriyor. Ustacığım çorbamız hazır oldu mu acaba etimiz? Hemen bakalım o zaman. Oo, kaynıyor. Etler de Çok dağıldığı güzel olmuş. gibi. Evet. Bence çıkartalım artık. Oo, çok da güzel oldu. Evet, dağılıyor. Of. Artık didikleyeceğiz. Evet, aldım. Sebzelerimiz dursun. Onları süzeceğiz zaten. Şöyle ufak ufak didikleyelim elimizle. Tamamen toz gibi de olmasın, öyle ufak tefek ağzı parçalar da gelecek olsun. şekilde. Zaten pişerken karıştırırken bunlar biraz daha kendiliğinden dağılacak. Sen yapıyor musun evde hiç? Denedin mi? Arada yapıyorum usta. Düğün çorbasını çok fazla yapmıyorum ama yoğurt çorbası yapıyorum. Tavuklu yapıyorum ben genelde. Daha kolay olduğu için pişirmesi tavuğu. Evet. Fırsat buluyorsun yani evde de Evet çalışıyorsun. yapıyorum. Sen yapıyor musun usta evde? Ben bazen yapıyorum. Ben evde biraz da nasıl profesyonel mutfakta çalışıyoruz öyle çalıştığımız için eşim hemen diyor ki burası senin mutfağın değil diyor, burası benim mutfağım. Onun için eşim yapıyor. Sıra geldi et suyumuza. En sevdiğim ses. Toz. Biraz da normal Normal su su. ekleyelim. Evet. Ağır olmasın. Hafifletmek Evet, için tabii. evet. Evet, bir taşım kaynasın. Niye kaynasın? Niye Kaynasın ki daha güzel bağlasın, daha hızlı bağlasın. Bazıları çok unlu yapıyor böyle. Evet. Unlu olduğu zaman hemen O zaman çok unla topak birlikte oluyor. hemen topak oluyor. Bizimki Limon suyunu ne zaman Çabuk ekleyeceğiz oldu. usta? terbiyeyi bağladıktan sonra asidini ayarlayacağız. Yani limon suyunu vereceğiz. Tamamını koymayacağız. Ne kadar bağladıysa orada duracağız. Şöyle alayım. Artık tuzunu atalım mı? Atalım bence Evet. usta. Etlerimiz pişti nasıl olsa. Atalım. Biraz daha.
Biraz da karabiber atalım. Oranını istediğimiz kadar ayarlayabiliriz. Kendimiz mesela etli çok seviyoruz. Ona göre çok bol etli olabilir. Evet. Şimdi karıştırdıkça. Bundan sonra bebek güzel divanlı çorbalar senden Çorbalar sonra. benden sonra. Şimdi bunun altını kısalım. Çorbamız oldu sayılır. Artık tadına bakalım. Bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Şimdi limon sıkalım. Evet. Son olarak limonunu sıkalım. İlave edelim. Evet. Güzel oldu. Şimdi kısık ateşte bırakalım. Bu özdeşleşsin. Kendi kendine. Evet. Tadı bütünleşsin. Şimdi, Şimdi ne yapıyorduk? Sırada tirit ne vardı? yağını yapıp Tirit şeyini yağı yapacağız. üzeri için. Evet. Ayrıca buna ne diyor? Bir de yanık yağ diyorlar Evet, değil mi? yanık yağ diyorlar. Tirit yağı, yanık yağ. Pul biberle de yapabilir miyiz yoksa Olur. illa toz mu olması Pul gerekiyor? biberle de olur. Mesela acı seviyorsan pul biberle de yapabilirsin. O da güzel Bu olur. tatlı biber değil mi? Evet, bu tatlı biber. Çünkü bazıları acıyı sevmiyor, bazıları seviyor. Yağımızı güzelce eriteceğiz. Oo, tabakların da çok güzel gözüküyor. Tabaklarımız çok güzel usta. Tam Ramazan sofrasına yakışır Evet. tabaklar. İstersen sen biberini ilave et. Tamam. Yavaş yavaş. Evet, ilave Biraz et. daha koyayım. Biraz daha. Evet. Bak köpürmeye başladı. Evet. Alalım artık. Çok tutmaya gerek yok çünkü yanar. Sonra yanınca da bir acı tat olmasın diye. Biberin tortusu dibe çöksün. Üzerinden de yağını alırız. Bu sırada çorbamızı, tabağımızı alalım biz artık değil mi? Evet. Zaten en zor kısmı bu. İftar yaklaştıkça insan acıkıyor artık. Evet, kuzu etlerimiz de. Etler de çok güzel oldu içinde. Evet. Pamuk gibi. İştah kesmiyorum çünkü sırada başka yemekler de olacak. Evet, son dokunuş Gülfem Usta'da. Pidemiz de varmış burada. Pidemizi unutmayalım. Ramazan'ın olmazsa olmazlarından biri. Evet, gayet güzel oldu. Çorbamız hazır usta. Hazır. Afiyet olsun.